Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda ıspanakla güzel bir lezzet hazırladım. Tarif için 150 gram ıspanak kullandım. Ispanağı temizledim, yıkadım. Elimin içerisine demetledim. Çok ince olmayacak şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Hazırladığım bu lezzet her damağa hitap edebilecek güzel, lezzeti kıvamı yerinde bir tarif oldu. Tüm ıspanağı doğradım. Gördüğünüz gibi kalın, kaba bir şekilde doğradım. Çok ince olmayacak. Ispanak pişeceği için yumuşayıp çok fazla erimesini istemiyorum. Tarif içerisinde kullandığım bir diğer malzeme büyük boy bir tane patates. Kabuğunu soydum, yıkadım, rendeleyip hazırlıyorum. Patatesi rendeledim. Lezzetlendireceğim biraz patatesi bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine yarım kahve fincanından biraz daha az, yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, üzerine bir çay kaşığı pul biber, bir diş ince doğranmış sarımsak. Bu aşamada rendelenmiş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben doğramayı tercih ettim. İçerisine bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı tuz ilavesi yapıp karıştırıyorum. Çiğden hazırladım. Ispanağa çok güzel yakışıyor. Patatesi hazırladıktan sonra kenara aldım. Tarif içerisinde kullanacağım bir diğer malzeme kuru soğan. Büyük boy bir tane kuru soğanı kabuğunu soydum. Sonrasında piyazlık doğradım. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını bir tava içerisine aldım. Üzerine hazırlamış olduğum kuru soğanı ilave ediyorum. Çok fazla sotelemeyeceğim. Diğer malzemeleri de aynı şekilde biraz pişirip ocaktan alacağım. Sonrasında fırına gireceği için çok fazla pişmesine gerek yok. Çok fazla pişirirseniz erir, istediğiniz kıvamda olmaz. Soğanı biraz soteledim. Üzerine dondurucudan çıkarttığım bir tane orta boy doğranmış kapya biberi ekledim. Kapya biberi yine soğanla soteliyorum. İçerisine çok fazla yağ ilavesi yapmadım. Patatesin içerisine de yağ eklediğim için 3 diş sarımsak doğradım içerisine. Biraz da sarımsakla soteledim. Soğan, kapya biber, sarımsak sotelendi ve üzerine hazırlamış olduğum ıspanağı ekliyorum. Biraz da ıspanakla malzemeler sotelenecek. İçerisine yarım çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Çok fazla ıspanağı pişirmeyeceğim. Sadece biraz yumuşayacak ve altını kapatacağım. Çok fazla pişirmememin sebebi fırına girecek. İçerisine yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Tüm malzemeleri soteledim. İstediğim kıvama geldi. Bu aşamada altını kapatacağım. Çok fazla suyunu salmadan. Söylediğim gibi çok fazla aşırı pişirirseniz fırına gireceği için çok fazla yumuşar. İstediğim kıvama geldi. Yeşil rengini kaybetmedi ıspanak. Bu şekilde bir fırın tepsisine alacağım. Normal bir borcama da olur. Küçük bir borcam içerisine ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde bir tepsi tercih ettim. İçerisine aldım. Hazırlamış olduğum ıspanaklı karışımı tepsinin içerisine her tarafı eşit olsun diye dağıtacağım.
hem soğutarak hem düzelterek tepsi içerisine dağıtacağım ıspanağı. Hazırladığım bu tarifi günün her saati yapıp zevkle yiyebilirsiniz. Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz öğle yemeğinde, dilerseniz akşam yemeğinizin yanına eşlik edebilecek bir lezzet olarak tüketebilirsiniz. Her tarafı iyice düzelttim. Dağıttım ıspanaklı karışımı. Üzerine hazırlamış olduğum patatesli karışımı ekliyorum. İçerisinde sadece rendelediğim patates, biraz sıvı yağ, birazcık pul biber, kekik, tuz, bir diş sarımsak var. Başka hiçbir şey eklemedim. Çiğden hazırlamış olduğum ıspanağın üzerine ilave ediyorum ve fırına göndereceğim. 180 dereceli fırında üzerindeki patates pişinceye dek fırında kalacak. Yaklaşık benim fırında tuttuğum süre 25 dakika. Fırından çıkarttım ve üzerine 100 gram yaklaşık 1 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar ilavesi yapıyorum. Tekrar üzerindeki kaşar eriyene dek fırına göndereceğim. Üzerine kaşarı da ilave ettim. Üzerindeki kaşar eriyene dek fırında kalacak. Sonrasında fırından çıkartacağım. Üzerindeki kaşar eridi. Görüntüsü kadar lezzeti de şahane olan bu güzel tarifi nacizane dilimin döndüğü kadar sizlere sunmaya çalıştım. Tepsi içerisinden çıkartıp bir tabak içine alıyorum. Biraz soğuttum. Kesmesi kolay olsun diye. Dilimleyip servise alacağım. Gayet yapımı pratik, yemesi lezzetli, doyumsuz, hem içerisine kullandığım malzemeler evde olabilecek malzemeler. 150 gram ıspanak, bir tane patates, 100 gram rendelenmiş kaşarla oluşturduğum bu güzel lezzeti umarım sizler de hazırladığınızda benim kadar beğenirsiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan tarifin malzemelerine bakabilirsiniz. Bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka bir lezzette görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.